Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Termometreler 40 dereceye geçti. Anadolu'da bazı bölgelerde neredeyse 50 derece olarak ölçüldü. Güneşin etkisi sadece cildimizi yakmakla kalmıyor, cildimizdeki küçük detayları da daha görünür hale getiriyor. Ve biz bu detayların çoğu zaman geç farkına varıyoruz. Ben de kendi adıma konuşmam gerekirse yakın zamanda fark ettim ki aynanın karşısına geçip baktığımda ya bu bende var mıydı diye düşündüğüm anlar artmaya başladı. O yüzden size bu videoyu çekme gereksinimi hissettim. Aslında bu durum yani nadir bir durum değil. Çünkü benler sadece doğuştan gelen izler değil. Zamanla yaş aldıkça özellikle 30'lu yaşlardan sonra vücudumuzda yeni benler oluşabiliyor. Ve yaşlandıkça bu benlerin sayısı da tabii ki artıyor. Özellikle yaşlı bireylerin cildine dikkat ettiyseniz görürsünüz. Omuzlarında, sırtında, ellerinde çok sayıda benler vardır. Bugün bu küçük gibi gözüken ama bazen çok önemli işaretler verebilen benleri yakından tanıyacağız. Neden oluşurlar, hangi türleri zararsızdır, hangi tehlike sinyallerini verirler ve bu sıcak yaz günlerinde cildimizi korumak için neler yapmalıyız? Hazırsanız başlıyoruz. Peki bu ben dediğimiz şeyler tam olarak nedir? Neden bazılarımızda daha çok varken bazılarımızda daha az var? Benler aslında cildimizde melanosit dediğimiz hücrelerin bir araya getirdiği pigment kümelerine deniyor. Melanositler cilde rengini veren melanin adlı maddeyi üretiyorlar. Bazı durumlarda bu hücreler belli noktalarda toplanır ve o bölgede bir ben ortaya çıkar. Bu oluşumun arkasında hem genetik hem de çevresel faktörler var. Yani ailende ben çoksa muhtemelen sende de çok ben olma ihtimali daha yüksek. Ama sadece genetikle bunu açıklamak da mümkün değil. Güneş ışığı, özellikle ultraviyole ışınlar bu benlerin oluşumunu tetikleyen en önemli faktörlerden biri. Güneş ışığı cildimize her temas ettiğinde aslında mikroskobik seviyede bir stres yaratıyor. Vücut kendini korumak için daha fazla melanin üretmeye başlıyor. Bazen bu üretim düzenli oluyor, bazen ise düzensiz. Ve işte o düzensizliğin sonucu yeni bir ben. Çocuklukta ve ergenlikte vücut gelişirken bu benlerin sayısı artabilir. Ama güneşe maruz kalmaya devam ettikçe yetişkinlikte ve yaşlılıkta da yeni benler ortaya çıkabilir. Yaşlı insanların cildinde neden bu kadar çok ben var hiç merak ettiniz mi? Bu aslında tamamen doğal bir süreç. Zaman geçtikçe vücut hücresel düzeyde tamir mekanizmalarında yavaşlamalar meydana geliyor. Bir de buna tabii yıllarca maruz kalınan güneşi de eklediğimizde melanositlerin düzensiz çalışması daha sık görülmeye başlıyor. Yani yaşlılık bir anlamda cildin güneş alışkanlıklarının bir faturası olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin yıllarca çiftçilik yapmış, tarlada çalışmış biriyle hayatının büyük bir kısmını kapalı ofiste geçirmiş biri arasında ben yoğunluğu olarak farkı çok rahat görebilirsiniz. Bu güneş etkisinin sadece anlık değil birikimli olduğunu gösteriyor. Yani bugün aldığımız güneş sadece bugünü değil gelecekteki cilt sağlığımızı da etkiliyor. Peki gelelim esas soruya. Benler zararlı mı, zararsız mı? Şunu net olarak söyleyebilirim. Her ben tehlikeli değil, çoğu ben hayatımız boyunca hiçbir sorun çıkarmıyor. Hatta çoğunu fark etmiyoruz bile. Ama bazı benler var ki zamanla değişiyor, şekli bozuluyor, rengi bozuluyor ve ya bu aslında bizim için bir uyarı. Şimdi gelin en yaygın ben türlerine beraber bakalım. 1 numara, doğumsal benler. Konjenital nevus deniyor bunlara. Bu benler doğduğumuzda vücudumuzda zaten var olan benler. Bebeklikte fark edilir ve ömür boyu bizimle beraber kalabilirler. Ama işin en önemli kısmı her doğumsal ben zararsız değil. Özellikle büyük doğumsal benler, örneğin çapı 20 santimin üzerinde olanlar ilerleyen yaşlarda melanom riski taşıyabiliyor. Bu risk genelde %1 ila %10 arasında değişiyor literatürde. Bu yüzden özellikle sırt, saçlı deri gibi bölgelerde bulunan geniş doğumsal benlerin düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor. Daha küçük doğumsal benlerde ise risk çok daha düşük ama yine de doğuştan geldiği kesin zararsız gibi bir algı yanıltıcı olabilir. Özetle doğumsal benler varsa, hele ki büyükse, yılda bir kere dermatolog kontrolüne gitmek iyi olur sizin için. 2 numara edinilmiş benler. Sonradan oluşan nevüzler de deniyor bunlara. Bu benler doğumda yok. Genellikle sonradan ortaya çıkıyor. Çoğu zaman çocukluk, ergenlik veya erken yetişkinlik dönemlerinde oluşuyorlar. Özellikle 20'li yaşlardan sonra çıkan benlerde bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu benler bazen çevresel etkilere, özellikle güneşe maruz kalmaya bağlı olarak gelişiyorlar. Yani güneşle ne kadar içli dışlıysanız vücudunuzun da yeni ben oluşturma ihtimali o kadar artıyor. Ancak 30-35 yaşından sonra hala yeni benler çıkıyorsa bu durum daha dikkatli incelenmeli. Her yeni ben kötü huylu olacak diye bir şey yok ama bu yaşlardan sonra oluşan benler mutlaka gözlemlenmesi gerekiyor. Özetle
Çocuklukta veya genç yaşlarda oluşan benler çoğunlukla zararsız, ancak ileri yaşlarda çıkan benlere şüpheyle bakmak gerekiyor. 3 numara atipik benler, displastik nevüzler deniyor bunlara. İşte geldik en dikkat edilmesi gereken gruba. Atipik, yani sıradan olmayan benler bunlar. Bu benler genellikle asimetrik oluyorlar, renkleri düzensiz oluyor, kahverengi, siyah, kırmızı gibi böyle karışık renklerden oluşabiliyor. Kenarları düzgün olmuyor. Genellikle 5 ila 12 mm arasında büyüklüklerde değişebiliyor. Displastik benler doğumsal olabiliyor, sonradan da gelişebiliyor. Ancak en önemli özellikleri melanoma dönüşme ihtimalleri sıradan benlere göre çok daha fazla. Eğer ailede melanom geçmişiniz varsa bu tip benler çok daha önem arz ediyor. Bu kişiler genelde yılda en azından bir defa dermatolojik kontrol altında olması tavsiye ediliyor. Hatta dijital dermatoskoplarla her benin görseli kaydedilip belli aralıklarla bunların karşılaştırmasının da yapılması gerekiyor. Özetle bu tür benler farklı gözüküyor. Bir ben eğer gözünüze tuhaf geliyorsa büyük ihtimal zaten onu fark etmişsinizdir demek ve işte o zaman da bir uzmana gözükmenin vakti gelmiştir. O zaman geçelim 4 numaraya, seboroik keratoz. Ben zannedilenler grubuna giriyor aslında bu. Yani halk arasında ben zannediliyor bunlar ama iyi huylu yaşlılık lekeleri olarak geçiyor. Bunlara seboroik keratozlar deniyor. Bunlar genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkıyor. Ciltte kabarık ve pütürlü kahverengi lekeler oluyor bunlar. Benlere çok benziyorlar ama yapısı olarak daha farklılar. Genelde zararsızlar ve estetik dışında aslında tıbbi müdahale gerektirmiyorlar. Eğer kaşınıyorlarsa, kabuklanıyorlarsa veya renklerinde bir değişiklik varsa yine de kontrol ettirmekte bir fayda var. Benlerle ilgili sık karşılaşılan bir başka kafa karışıklığı da şu. Bazı benler cilde tamamen düzken bazıları ise kabarık oluyor. Hatta bazıları böyle küçük bir top gibi sallanıyor. Bunlara genelde halk arasında et benleri deniyor. Peki bunlar ne anlama geliyor? Kabarık benler, bu benler zamanla kabarık hale gelebiliyor. Bu doğrudan tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor aslında. Kabarıklıkla birlikte eğer renk değişimi, büyüme ve kaşıntı gibi belirtiler varsa o zaman mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle çocuklukta kabarık benler sık gözüküyor ve çoğu zaman da zararsızlar. Ama değişim gösteren kabarık benler mutlaka izlenmesi gerekiyor. Bir de tabi düz benler var. Bunlar cilde tamamen aynı hizada bulunuyorlar seviye olarak ve genellikle yuvarlak ve tek renkte oluyorlar. Çoğu zaman bunlar zararsızlar ama yine de düz olması %100 iyi huylu olduğu anlamına gelmiyor. Renginde, şeklinde veya kenarlarında bir değişiklik varsa mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Gelelim esas meselemize, et benleri, yani tıbbi adıyla akrokordon diye geçiyor bunlar. Halk arasında et beni. Ancak bu yapılar aslında bir ben değil, ciltte oluşan yumuşak ve zararsız çıkıntılar oluyor bunlar. Ve genellikle boyunda, koltuk altında, göğüs altında ve kasık gibi bölgelerde gözüküyor. Bunların oluşmasının temel nedeni hormonal değişiklikler, genetik yatkınlıklar veya sürtünme gibi sebeplerden oluşabiliyor. Genellikle bağ dokudan oluşuyorlar ve melanosit içermiyorlar. Yani yapıları normal benlerden tamamen farklı ve içinizi rahatlatacak bir bilgi daha vereyim. Et benleri kansere dönüşmüyor. Yani estetik kaygılardan dolayı aldırabilirsiniz ama onun dışında büyük bir risk barındırmıyor. Özetle benin kabarık olması kötü huylu olduğu anlamına gelmiyor. Düz ya da kabarık olması aslında bir önem arz etmiyor. Önemli olan zamanla değişip değişmediği. Gördüğünüz gibi her ben aynı değil. Kimisi doğuştan geliyor, kimisi güneşten geliyor, kimisi ise genetik yatkınlıklardan meydana geliyorlar. Ama ortak nokta şu: benler değişebilir ama biz bu değişimleri takip etmemiz gerekiyor. Ciltteki en önemli şeylerden biri kesinlikle farkındalık. Bir benin ne zaman çıktığını, neye benzediğini eğer bilirseniz değiştiğinde de bunu fark edersiniz. Ve bu fark bazen hayat kurtarabilir. Şimdi belki de içinizden diyorsunuzdur ki ben bir benin tehlikeli olup olmayacağını nasıl bilebilirim? İşte o noktada da size hayat kurtarıcı bir teknikten bahsedeceğim. Tekniğimizin ismi ABCDE kuralı. Biliyorum uzmanları E harfinde durduran ne olmuş diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu benlerle alakalı en önemli 5 parametreyi gösteren kurallar bütünü. Şimdi gelin bu kuralları hep beraber bir inceleyelim. A harfi, asimetri. Normal bir benin iki yarısı birbirine benzer ama bir yarısı farklı, diğer yarısı da farklıysa, yani bir taraf yuvarlak öbür taraf yamuksa bu bir işaret olabilir. Gelelim B harfine. Border, yani Türkçesi sınır demek. Sağlıklı benlerin kenarları genellikle düzdür ama eğer benin kenarları tırtıklıysa, dağılmış gibi gözüküyorsa, yani sınırları net değilse bu da şüpheli olabilir. O zaman gelelim C harfine. Color, yani renk.
Tek renkli benler çoğunlukla zararsızdır ama bir benin içerisinde eğer birden fazla renk varsa, siyah, kahverengi, kırmızı, hatta gri, o zaman bu değişikliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Geliyoruz D harfine. Diameter, yani Türkçesi çap demek. Genellikle 6 milimden büyük benler daha çok gözlemlenmesi gerekiyor. Yani kibrit başından büyükse ve zamanla da büyümeye devam ediyorsa bu kontrol edilmesi gereken bir durum. Gelelim E harfine. Evolving, yani evrim ve değişim anlamına geliyor. Bu belki de en önemli kriter zaman içinde değişim. Bir ben zamanla şekil değiştiriyorsa, renk değiştiriyorsa, kabarıyorsa, kaşınıyorsa, kanıyorsa, işte bu noktada kesinlikle bir dermatoloğa gözükmeniz gerekiyor. Peki kendinizi nasıl takip etmelisiniz? Bu kriterleri arada bir kontrol etmek yetmez. Özellikle vücudunuzda çok sayıda ben varsa. Belli aralıklarla aynanın karşısına geçip tüm vücudu gözlemlemek aslında iyi bir alışkanlık olur. Ancak sırt, ense, saçlı deri gibi bazı bölgeler kontrol etmesi gerçekten çok zor. Bu yüzden yakınlarınızdan rica edin ya da bir dermatologdan yıllık olarak randevu alın ve takip talep edin. Gerekirse dijital dermatoskop ile de benlerinizin fotoğrafını çektirip zaman içerisinde bunları karşılaştırın. Gelelim şu anda en güncel ve en önemli konuya. Güneşle nasıl başa çıkacağız? Evet, yaz güzel, tatil güzel, deniz, kum, güneş hepimizi çağırıyor. Ama cildimizi ve benlerimizi bu kadar yoğun UV ışınlarına karşı korumaya ihtiyacımız var. İşte bu noktada dikkat etmemiz gereken temel kurallar. En önemli kural, hepinizin bildiği üzere güneş kremi kullanımı. Her gün sadece plajda değil, aynı zamanda şehirde de en az 30 faktör, hatta açık tenliyseniz 50 faktör kullanılması öneriliyor. Ve 2-3 saatte bir yenilenmeli. Biliyorum zahmetli ve masraflı. Kendim de bu dediklerimi çok uyguluyor muyum tartışılır, ancak bir yerden başlamamız gerekiyor. İkinci kuralımız geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanımı. Kulaklar, boyun ve göz çevresi en çok unutulan bölgelerden. Diğer kuralımız saat 11 ila 16 arasında direkt güneş ışınlarından kaçının, mümkünse gölgeleri tercih edin. Yoksa uzun kollu ve ince pamuklu kıyafetler giymeyi tercih etmeniz gerekiyor. Ve son olarak solaryumdan uzak durun. Güneş ışınları zaten yeterince güçlü ama solaryum cihazları doğal güneş ışınlarından farklı olarak cildimize yoğun UVA ışınları veriyor. Ve bu UVA ışınları UVB ışınlarına göre cildin çok daha derin katmanlarına ulaşıyor. Yani sadece bronzlaşmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda deri altında dokularınızda da DNA hasarına yol açıyorsunuz. Bu hasar zamanla birikiyor. Ciltte erken yaşlanma, kolajen kaybı ve ne yazık ki kanserleşme riskine kadar sonuçlara gidebiliyor. Peki elimizde net rakamlar var mı, çalışmalar var mı derseniz, hem de çok güçlü veriler var elimizde. 2012 yılında British Medical Journal tarafından yayınlanan 27 çalışmayı inceleyen büyük bir meta analize göre hayatında bir kez bile solaryuma girmiş olan kişilerde melanom riski ortalama %20 ila 25 arasında artıyor. Eğer solaryuma 35 yaşından önce başladıysanız bu risk artışı %87'ye kadar çıkabiliyor. Dahası her ek seans melanom riskini %1.8 oranında arttırıyor. Bu etkiler doz bağımlı. Yani solaryum geçici bronzluk için verdiğimiz ciddi bir taviz. Estetik kaygılarla çıktığımız bu kısa yol aslında cilt sağlığımızı uzun vadede tehlikeye atan bir rota. Güzellik geçici olabilir ama ciltte bıraktığı hasar gerçekten kalıcı. Benler küçüktür ama etkileri gerçekten büyük olabilir. Önemli olan vücudumuzu tanımamız ve bir benin orada yıllardır olup olmadığını bilmek, onun değişip değişmediğini fark etmek demek. Ve bazen o küçük farkındalık hayati bir fark yaratabiliyor. Bugün anlattıklarımızın amacı sizi korkutmak değil, aslında bir farkındalık yaratmaktı. Çünkü cildimizin sağlığı bizim elimizde. Kendinizi güneşten koruyun, benlerinizi tanıyın ve yılda bir dermatoloğa gözükmekten çekinmeyin. Bu yaz sadece güzel fotoğraflarla değil, sağlıklı bir ciltle de hatırlansın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin de şu bende yoktu dediğiniz oldu mu? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.